Dracula'nın yazarı Bram Stoker 10.000 göl eyaleti diye. Aslında bu tamamen yuvarlanmış bir rakam. Merkezi Minnesota ilk Wayzata, Minnesota'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çok güzel küçük bir kasabadayım. Minnesota'nın böyle güzel restoranlarının, güzel kafelerinin, güzel yemek yiyebileceğiniz kaliteli yerlerinden bir tanesindeyim. İnsanlar da selam veriyor kameraya. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Böyle gördüğünüz binaların kısa olduğu çok güzel küçük bir kasaba. Biz biraz önce şurada Benedik diye bir mekandaydık. Harika yemekleri vardı. Gelirseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Adından anlaşıldığı gibi Benedikleri harikaydı. Gelelim bugünkü konumuza. Minnesota'yı çok iyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Burası soğuk, gerçekten çok soğuk. Ama bu eyalette bilmeniz gereken harika ve ilginç bilgiler var. Bugün sizlere Minnesota ile ilgili ilginç, komik ve daha önce hiç duymadığınız bilgileri paylaşıyor olacağım. Hazırsanız güzel bir videoya başlayalım. Bildiğiniz gibi Minnesota'ya göller eyaleti diyorlar. 10.000 göl eyaleti diye. Aslında bu tamamen yuvarlanmış bir rakam. Burada normalde 11.800'den fazla göl bulunmakta ve ayrıca bu eyaletteki göllerin uzunluğunun toplamı Florida, Kaliforniya ve Hawaii eyaletlerinin kıyıya olan uzunluklarının hepsinin toplamından çok daha fazla. Ve ilginç bir bilgi olarak burada Lake Elmo Gölü var. Fakat bunun sizin de bildiğiniz gibi Susam Sokağı'ndaki Elmo ile hiçbir alakası yok. Minnesota'da karla başa çıkmak için soğuk havalarda kar motoru yarışları, buz balıkçılığı yarışları ve hatta donmuş gölde golf yarışmaları bile düzenleniyorlar. Peki Minnesota'nın gayri resmi bir eyalet kuşu olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız hemen adını söyleyeyim. Sivrisinekler. Sivrisineklerin başkenti olarak biliniyor Minnesota ve sivrisinekleriyle ünlü. Çünkü bu kadar gölün ve bu kadar çok suyun olduğu yerde sivrisineğin olmaması kaçınılmaz. Yazın burada eğer camınızda sivrisineklik yoksa sizin de burada pek bir hayatınızın olacağı söylenemez. Yerel halk göl gezilerinde sivrisinek koruyucularını parfüm gibi sıkıyorlar her yerlerine. Bunu yapmak zorundasınız. Mall of America sadece bir alışveriş merkezi değil, aslında bir şehir. Kendine ait bir posta kodu olan bir alışveriş merkezi ve içinde yaklaşık 520 adet alışveriş mağazası bulunuyor. İnanılmaz büyük bir yer. Düşünsenize bir alışveriş mağazasının kendine ait bir posta kodu var. İçinde eğlence parkı, akvaryumdan tutun ne ararsanız bulabilirsiniz. Bu arada Mall of America videomu izlemediyseniz hemen kanalıma giderek izleyebilir ve içindeki devasa yerleri ve mekanları görebilirsiniz. Minnesota ilk kapalı alışveriş merkezinin merkezi, Minnesota ilk Target'in merkezi, Minnesota ilk Amerika'nın en büyük alışveriş merkezinin merkezi ve ayrıca Post-it ve Scotch Bond gibi günlük yaşantımızda kullandığımız ürünlerin çıkış yeri de Minnesota. Bu yüzden Minnesota'ya ilklerin eyaleti de diyebiliriz. Minnesota'nın çok ikonik yemekleri var. Juicy Lucy Burger'ı çok ünlü. Bir dahaki gelişimde mutlaka deneyeceğim. Lefse ve hot dish var. Lefse patatesle yapılan bir tortilla. Üzerine tereyağı ve şeker şurubu ekleniyor ve bu şekilde tüketiliyor. Hot dish ise bizdeki güveç gibi, adından da anlaşıldığı gibi sıcak bir yemek. O yüzden burada çok ünlü. Ve bu yemeklerin genel olarak İskandinav ülkelerine ait ünlü yemekler oradan buralara geliyor. Çünkü bildiğiniz üzere burada çok büyük bir İskandinav ülke nüfus yoğunluğu var. En çok göçü oralardan aldı. Minnesota aynı zamanda tuhaf festivalleriyle de ünlü. ILO Festivali var. Minnesota'nın en çirkin balığını kutlayan bir etkinlik. Aynı zamanda dev Balkabağı Festivali var ve buradaki balkabakları o kadar büyük ki içini oyuyorlar ve arkamda gördüğünüz gibi göle giriyorlar ve gölde balkabağıyla birlikte gidiyorlar. Tekne gibi kullanıyorlar. Düşünün, balkabakları o kadar büyük. Minnesota ayrıca çıkardığı ünlü isimlerle de meşhur. Prince sadece bir başlangıç. Bob Dylan kesinlikle buradan çıkan en ünlü isimlerden bir tanesi. Winona Ryder buradan çıkan en ünlü isimlerden bir tanesi. Ve Judy Garland da buradan çıkan ünlü isimlerden bir tanesi.
Minnesota'da geldiğinizde buram buram hissedeceğiniz fakat anlam veremeyeceğiniz şeyi ben size şimdiden açıklayayım. Minnesota nezaketi denilen bir şey var. Bu aslında bir pasif agresif bir durum ve Minnesotalıların çoğunda bulunmakta. Gelirseniz göreceksiniz böyle. Örneğin mesela bir durumda bu çok kötü bir fikir demek yerine oldukça ilginç, sıra dışı bir fikir gibi bir nezakette bulunuyorlar. Aslında bu bir nevi pasif agresiflik ve burada oldukça meşhur. Minnesota sıra dışı vahşi yaşamıyla da ünlü. Yabani hindileri ve kunduzları bolca burada şehirlerde, kasabalarda bulunmakta. Sürerken aracınıza özellikle akşam saatlerinde bu tarz hayvanlara çok dikkat etmelisiniz. Minnesota tatlılara çok önem veren bir eyalet. Hatta bu eyaletin resmi tatlısı yaban mersinli muffin. Burada geldiğiniz zaman resmi eyalet tatlısı olarak bunu kesinlikle tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bunu da geldiğinizde göreceksiniz. Minnesota'nın yeraltı tünelleri ve skywalkları çok meşhur. Kışın soğuktan korunmak ve insanların bir noktadan başka bir noktaya gitmesi için yerin altından tüneller ya da yerin üstünde kapalı yürüme alanları ile birlikte şehri adeta birbirine bağlayan tünellerle dolu. Minnesota'da Little Canada adında bir kasaba var. Küçük Kanada kasabası. Bu kasabada maple ağaçları çok meşhur. Bildiğiniz gibi Kanada'da maple syrup var çok fazla. Ve hatta burada Kanada ile ilgili festivaller ve kutlamalar da yapılıyor. Tam bir küçük Kanada diyebilirim. Minnesota'da ördek yarışı diye bir şey var. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Minnesotalılar nehirde plastik ördek yarışı düzenliyorlar. Binlerce sarı ördek suya salınıyor ve herkes onların bitiş çizgisinde gelmesine kadar neşeyle ve heyecanla izliyorlar. Minnesota dünyanın en büyük ip yumağına sahip. 12 metre yüksekliğinde ve 17.400 kiloluk kocaman bir ip bulunmakta burada. Ziyaret etmek isterseniz ilginç bir bilgi olarak bu da sizin hafızanızda kalabilir. Burası UFO'nun başkenti olduğunu biliyor muydunuz? Le Perrier kasabası kişi başına en çok UFO görülme şikayetlerinin alındığı yer. O yüzden bu kuzey eyaletinin UFO'larla bir alakası olup olmadığını gelip burada kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Ve ayrıca Minnesota yıldız gözlemi için de çok doğru eyaletlerden bir tanesi. Burasının kesinlikle kahve bağımlısı bir şehir olduğunu düşündüğünüzü düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Amerika'da kişi başına düşen en çok kahve tüketim şehirlerinden, eyaletlerinden bir tanesi burası. Sabah soğuk kışlarında insanlar yakıtlarını almak için köşe başında mutlaka bir kahve dükkanı bulunuyor. Minnesotalıların dünyanın en büyük buz sarayını inşa ettiğini biliyor muydunuz? Evet, dünyanın en büyük buzdan yapılma sarayı Minnesota'da yaklaşık 27.000 buz kalıbının kullandığı ve 25 milyon pound ağırlığında bir buzdan yapılma kale Minnesota'da. St. Paul'de gizli bir bira mağazası var. Modern dönem soğutucular bulunmadan önce bu gizli bira mağazasında biraları soğuk tutuyorlardı ve soğuk halde bulunduruyorlardı. Fakat modern soğutucular bulunduktan sonra burası da onlar için adeta bir hazine haline geldi ve bugüne kadar korumaktalar. Gelirseniz burada onu da gözlemleyebilirsiniz. Dracula'nın yazarı Bram Stoker kendisinin de verdiği bir demeçte hikayesinin bir kısmını Minnesota'daki bir oduncunun hikayesinden esinlenerek yazmış. Bu kuzey eyaleti gerçekten UFO'lar ve Dracula'larla bir alakası olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca Minnesotalılar soğuk mu soğuk kış zamanlarında kot pantolonlarını dışarıya bırakarak donmuş heykeller yapıyorlar. Bu da onların sosyal medyada kışın eğlenmesine ve eğlenceli zaman geçirmesine sağlıyor. Hava o kadar soğuk ki artık eğlenmek için farklı yöntemler arıyorlar. Yadırgamıyorum. O kadar soğukta yaşadığım için ben de çok iyi biliyorum. Resmi tatlısı ve gayri resmi kuşu bulunan Minnesota'nın aynı zamanda resmi bir balığı da var. Bu da walleye balığı arkadaşlar. Halkın en sevdiği yiyeceklerden biri. Hatta restoranlar bununla ilgili yarışmalar bile düzenliyor. O kadar burada meşhur ve buranın resmi balığı. Gelirseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi buraya 10.000 göller diyarı diyorlar. Aynı zamanda buranın patatesler diyarı olduğunu biliyor muydunuz? Amerika'nın en büyük patates üreticilerinden bir tanesi de bu eyalet arkadaşlar. Burada patates o kadar çok üretiliyor ki diğer adı da patatesler diyarı.
Atlantik kadar olmasa da Minnesota'da göllerin altında kasabalar olduğunu biliyor muydunuz? Minnesota'daki bazı göller kasabaların sular altında bırakılmasıyla oluştu. Örneğin şu anda benim arkamda gördüğünüz yer Lake Minnetonka ve şu anda Lake Minnetonka'nın altında köylülerin terk ettiği bir yerleşim yeri bulunmakta. O kadar büyük bir göle sahip burası ve dediğim gibi geldiğinizde bunların hepsini burada tecrübe edebilirsiniz. Eksi 20 derece soğuğa rağmen ortalama kışın burası Amerika'nın en çok tatlı tüketen eyaletlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bilmiyorsanız hemen söyleyeyim. Minnesota Amerika'nın en çok tatlı, hatta en çok dondurma tüketen ilk 10 eyaletinden bir tanesi, dondurucu soğuğuna rağmen. İster göller, ister Juicy Burger, ister buz sarayları için gelin. Minnesota'nın her zaman sizi şaşırtacak bir şeyleri olduğu kesin. Peki sizi en çok hangisi şaşırttı? Aşağıda yorumlara belirtmenizi istiyorum. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Farklı bilgilerle, farklı videolarla Minnesota'dan, farklı şehirlerden, farklı eyaletlerde karşınıza gelmeye devam edeceğiz. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vay Zara Minnesota'dan herkese çok selamlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.